Mert'le birlikte Trabzon'a geldik ve yaklaşık 3 saat sürecek bir seyahatimiz var. Tabii ki Volvo S90 bize bu konuda yardımcı olacak. Öncesinde gruptan koptuk ve S90'ı birazcık Karadeniz'in doğasında baş başa inceleyebileceğimiz bir yere soktuk ve şu anda otomobil hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Evet, sizi biraz araçta baş başa bırakalım, sonra tekrar burada buluşalım. Hoşça kalın. S90'a tekrar birlikteyiz. Havalimanından buraya yaklaşık 80 kilometrelik bir yol yaptık biz Mert'le, akselerasyon Mert'le, ki zaten Mert'i çok iyi tanıyorsunuz yakından da. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum Mert konusuna paslamadan önce. Biz 80-90 kilometre yaklaşık yoldayız ve konvoydan koptuk. Biraz aracı sizler için incelemek ve bunu kaydetmek istedik. Şu dikkatimi çekti. Araç istediği hızda gitsin, yavaş veya hızlı, sol şeritte veya sağ şeritte hiç fark etmez. Araç kesinlikle insanlar tarafından saygınlık görüyor ve sizin selektör yapmanıza bile gerek kalmıyor ki zaten size hemen yol veriyorlar. Ve insanların gözleri hemen hemen üzerinizde. Bu bence çok hoş bir şey. Bu aracın ileriki zamanlarda da saygınlık göreceği bir gerçek. Mert, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bunun bence en önemli sebebi Noyan, Volvo'nun yeni tasarım anlayışının bir ürünü olan sorun çekici olarak adlandırılan ön farlar. Bu ön farlar LED gündüz farların niteliğini taşıyor ve gerçekten hem boyut olarak büyük oldukları için hem de etkileyici gözüktükleri için siz otomobili sürerken aynadan S90 profilini gördüğünüz zaman uzaktan bu Volvo diyorsunuz. Uzaktan kendini açıkçası belli ediyor ve aynı zamanda geniş gövde yapısı sayesinde de güçlü bir şekilde ilerliyor. Bu yüzden bence güçlü gözüküyor ve Mert, şunu da eklemek istiyorum. Sen yaklaşık 80-90 kilometrede direksiyonun başındasın ve otopilot sürüşünü test ettin. aynen. Ve Volvo S90'da ilk defa biz bu kesim, bu bölgede test ettik diyebiliriz. Bize anlatır mısın Trabzon yollarında bu otopilot bizi nasıl etkiledi? Yoldan çıkardı mı, çıkarmadı mı, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bize bir anlatır mısın? S90'ın açıkçası en merak ettiğim özelliklerinden bir tanesi bu Pilot Assist adı verilen yarı otonom sürüş sistemiydi. Çünkü Volvo biliyorsunuz bir süredir adaptif cruise kontrolü çok başarılı bir şekilde uyguluyor otomobillerinde. Ve bunun bir sonraki aşaması da gaz frene ilave olarak direksiyonun da otomobil tarafından kontrol edilmesi kısmıydı. Şu anda S90 bunu gerçekten yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Bu sistem özellikle otoyol gibi virajların çok keskin olmadığı ve yol çizgilerinin gayet net bir şekilde görülebildiği, otomobilin kameraları tarafından görülebildiği yollarda kusursuz çalışıyor. Gerçekten direksiyonu hani bıraksanız bile, çok uzun bırakırsanız direksiyon tutmanız konusunda size otomobil telkin ediyor. Bıraksanız bile gayet güzel otomobili şeridinde ilerletiyor. Ama otoyoldan çıkıp şu arkamızda gördüğünüz gibi daha şehir içi yollarına girdiğiniz zaman, virajlar keskinleşmeye başladığı zaman otomobilin direksiyon üzerindeki hakimiyeti yeterli olmayabiliyor. Zaman zaman keskin virajlarda bir bakmışsınız ki yavaş. Toplamada sıkıntılar yaşayabiliyor. Toplamada sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu noktada ellerinizin direksiyonda olması sürekli önemli. Çünkü işte bu gibi durumlarda siz tabii ki de müdahale ediyorsunuz ve otomobili tekrar çizgisine sokuyorsunuz. Evet, evet. Ama genel olarak sistemi beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten hani bu zamana kadar Volvo'nun bu tür güvenlik sistemlerini gerçekten seviyoruz. Neden seviyoruz? Çünkü kusursuza yakın çalışıyor. Dilerseniz aracın biraz da ağırlığı ve motorundan bahsedelim ki zaten burada ağırlığının güvenlik payını da Mert size anlatıyor olacaktır. Mert o konularda daha tecrübeli bana nazaran. Kullandığımız bu test aracı, ilk incelediğimiz bu test aracı S90 D5 kodlu twin çift turbo dizel motora sahip. 236 beygir güce sahip olan bu motor yaklaşık 480 Nm tork güç üretiyor. 8 ileri şanzımanla bize Sınırsız bir şekilde yol almamızı sağlıyor. Otomobil zaten konfor odaklı bir yapıda. Bu tabii ki hani performansın çok düşük olduğu anlamına gelmesin. Sonuçta 235 beygirlik bir makineden söz ediyoruz burada. Ama rakiplerine kıyasla biraz daha performansın arka planda kaldığını hissedebiliyorsunuz. Çünkü bunda en önemli etken Noyan'ın da söylediği gibi yüksek ağırlık. Yüksek ağırlığın tabii bazı avantajları da var. Örneğin şu anda sosyal medyada çok fazla görüyoruz. Evet. Aman sakın bir Volvo'ya çarpmayalım, Volvo'ya çarparsak arabamız dağılır, patlar şeklinde enteresan komikte şeyler geliyor. şehir efsanesi değil yalnız, onu da söyleyeyim size. Aynen. Hatta en son bir Şahin galiba XC60 arkadan çarpmış ve yani XC60'ın tamponu Ama o sadece biraz şaibeli olabilir çünkü o kadar o ivmelemeyle o kadar hasar olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen bariyerden sekmiş olabileceğini ben düşünüyorum.
Ama genel olarak baktığımızda Volvo'lar tabii ki de güvenlik özellikleri, yüksek güvenlik özellikleriyle biliniyor. S90'da bu konuda bir istisna değil. Rakiplerine zaten kıyasla bir ufak bir karşılaşma yapacak olursak en büyük rakibi şu anda yeni E220D ile Mercedes. Ancak Mercedes'i bildiğiniz üzere tamamen konfor üzerine tasarlanmış bir araç ve 193 beygir civarında bir araç. Ancak şu anki bu aracımız bizim 1800 kilo başlangıçta ve paketlere donanıma göre değişiklik göstererek de bu 2200 kiloya kadar da çıkıyor. Ancak burada tabii performansı diğer araçlardan bir artıya çıkarıyor. Çünkü bu araç az önce belirtmiş olduğumuz gibi 236 beygir gücünde. Ve bunu gerçekten ilk kalktığınız zaman birinci ve ikinci viteslerde koltuğunuzda hissediyorsunuz. Ben bunu çok açık ve net söyleyebilirim. Dilerseniz aracın yan tarafına bakalım Mert. Sen de istersen eğer. Otomobilin önü kadar yan profili de gayet etkileyici. Krom çıtalar kararında kullanılmış değil mi? Yani ben bir premium araç diyor ama hani her yerde mesela kapı kollarından çıtalarına kadar, marşpiyerlerine kadar hani devasa kromlar kullanılmış, gayet premium aracı kararında ve yerinde kullanılan bir araç olmuş. Oldukça şık olduğunu söyleyebiliriz. Çerçeveler ve marşpiyer ki zaten marşpiyer krom çıtası ekstra opsiyon diye biliyorum ben. Aynen öyle. Şu en altta gördüğünüz uzun kesintisiz çıta opsiyon, aksesuar paketi olarak satılıyor. Ama R-Design ile karıştırmayın bunu. Bu normal donanımların, normal paketlerin üzerine alınabilen bir opsiyon. R-Design'de çok daha farklı, daha sportif eklentiler mevcut ama şu anda galiba R-Design Türkiye'ye geliyor mu? Gelmiyor. Henüz daha gelmedi. Henüz daha gelmedi ki zaten şu an D5 kodlu motorun polyesteri geldi ancak yazılım bazında geldi. Onda donanımları ve ek paketleri gelir mi? Onu zaman içinde göreceğiz hep birlikte. Mert dilersen biraz da aracın arka kısmına bakalım. Aynen ancak şunu da belirtmek istiyorum. Artık kameramanlık görevi bana ait. Seni dinliyoruz. Yeni görevimde başarılar öncelikle Maya. Yok fazla yapmayı düşünmüyorum. Fazla yapmayı düşünmüyorum. Böyle iyi. Gördüğünüz gibi aracın arka tarafı da en az ön tarafı kadar karakteristik farları sahip. Aydınlatma gruplarına sahip. Burada birazcık Volvo genlerinin dışına çıkıldığını görüyoruz. Çünkü hatırlarsanız eski Volvo modellerinde birazcık bel çizgisini devam ettiren ince ledler görüyorduk. Ama burada Evet, kesinlikle. C şeklinde daha kalın, C formuna sahip. Ve daha diri, daha etli aynen. gözüküyor kesinlikle. Daha güçlü gösteren otomobili bir stop grubuyla beraberiz. Bence kötü durmuyor. Ya benim hoşuma giden bölümlerinden bir tanesi S90'ın arkası. Herkes çok fazla beğendiğini söylemedi aslında. Beğenmeyenler de çok mutlu ama tabii yani bu kişisel beğeni mesela. Burada otomobile baktığınız zaman 4'lü egzoz çıkışını görüyorsunuz ama aslında burada 4 tane egzoz çıkışı yok. Bu az önce de belirttiğimiz gibi aksesuar olarak satılan spor parçaların eklentisi. Böyle 4'lü egzoz çıkışı gibi gözükmüş. Yani hoş gözüküyor. Bu arada otomobilin bagaj kapağı elektrikli ve buradan anahtar vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Klasik uzun bastığınız zaman otomobilin bagajını açıyor. Ve bir düğme yardımıyla tekrar bunu biz... Aynen. Ve bunun bir güzel tarafı yeniden bastığınız zaman aynı şekilde kapatıyor. Bu özellik çoğu otomobillerde yok. Hatta ben hep sorarım kendi kendime açılabiliyorsa neden kapanamıyor şeklinde. Burada Volvo bu soruya yer bırakmamış. Yoksa o da mı ek opsiyon? Onu bilemiyorum tabii. Hacmi ne kadardı Mert? Sen daha iyi bilirsin. Aynen. Hacmi yanılmıyorsam 500 litre. 500 litre ve muhakkak ki arka koltuğa indiği takdirde bu 1000 litre rahat rahat aşacağı benziyor. Aynen. Yani 4 kişinin bagajını Çok rahat bir şekilde taşıyacaktır. yükleyebileceği bir Biz şu an alan. 2 tane büyük valiz taşıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Daha da alacak kadar hacim var. Mert ben senin daha önceki lansmanlarında görmüştüm. Bagaja giriyordun. Bence sen bu bagajda çok rahat uyuyabilirsin. Bu bagaj aynen. Zaten ben de onu düşündüm. Koltukları yatırdığımız zaman gayet güzel bir uzun yatak oluyor. Dikine doğru böyle gayet uzanabiliyorsunuz. Tabii asıl bunu V90'da yapmak çok daha keyifli olacaktır. V90 evet o V90. Ülkemizde sevilmeyen stationların son temsilcisi. V90. Yok öyle o laf söyletmeyiz ya. Gerçekten o da çok başarılı. O da çıkartma. Biz seviyoruz ama ülke geneline baktığımız zaman station'cı değiliz. O station mevzusunu Kartal'la bırakmışız. Sonra sedanlar diye ilerliyoruz. Mert belki bakarsın ezber bozan station olur. Olamaz mı? Olabilir. Asıl bozarsa o ezber bozar. Şu an testin LCD kısmındayım. Sürücü koltuğundayım. Mert bu durumdan dolayı senden özür dilerim. Yolcu koltuğu o kadar zevk gözükmüyor ama bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben o kadar üzülmüyorum çünkü ben halinden gayet memnunum.
Sürüş de tabii eğlencelidir ama bu otomobil konfor otomobili ve bence şu anda konforu en iyi ben çıkarıyorum. Ancak Mert bir parantez açmak istiyorum. Şu an dinamik modda. Dinamik mod olarak modlar hakkında bilgi verir misin kısaca? Valla abi benim bildiğim kadarıyla burada ki hemen otomobili çalıştırdığımız düğmenin arkasında bir tane düğme var, döner. Orada 3 tane mod seçebiliyoruz. Eco, Comfort ve Dynamic olmak üzere. Dynamic tahmin edebileceğiniz gibi sportif kullanıma yönelik otomobilin süspansiyonlarını bir sertleştiriyor ve gaz tepkisini normalden daha keskin hale getiriyor. Otomobilin iç mekanı dedik. Gördüğünüz gibi gerçekten ferah bir iç mekanla karşı karşıyayız. Özellikle 90 serisi yeni modellerinden itibaren söylediği, vurguladığı bir nokta var. İskandinav tasarımı. İskandinav tasarımı nedir? Sade, şık ve ferah. Bana göre İskandinav tasarımı en kolay bu şekilde bu 3 kelimeyle anlatılıyor ve gerçekten sadeliği, şıklığı ve ferahlığı, özellikle ferahlığı bu otomobilde ben oldukça tatmin edici buldum. Ki zaten Mert burada döşemenin rengi de avantaj katıyor. Cidden ama bej rengi araca ferah bir hava kattığını söyleyebilirim. Aynen Ki buna öyle. ek olarak bizim sunroofumuz, şu an biraz hava rüzgarlı gerçi. Açıkçası aerodinamiğini bozmak istemiyoruz. Çünkü biraz geç kaldık. Size daha önce söylediğimiz üzere biz arabayı aslında kaçırdık. İşte yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda 55 dakikamız var ve yaklaşık 150 km gitmemiz gerekiyor. O yüzden biraz kamu spotu vermek istemiyoruz ama önermiyoruz. Burada sadelikten kastım. Evet, ben konsolda gördüğünüz zaman burada sadece bir tane iPad-vari bir ekran bulunuyor. Dokunmatik gerçekten çok başarılı ve gördüğünüz gibi başka buton neredeyse yok. Şu altındaki şeridi saymazsak. Bütün kontrolleri bu dijital ekran vasıtasıyla sağlıyorsunuz. Güvenlik donanımları. Hassasiyet çok başarılı. Hassasiyet çok güzel. Gerçekten ben hani bu zamana kadar kullandığım açık ara bir otomobildeki en başarılı ekran. Ama kafamda hala şöyle bir soru işareti var. Acaba BMW ya da Mercedes modellerindeki gibi bir merkezi kontrol sistemi olsa acaba daha bir güvenli ya da kullanımı kolay olur muydu? Yo, ben şunu söyleyeyim. Mercedes E220D'de dokunmatik ekran yok. Bunun da sebebi güvenlikten dolayı olduğunu belirtiyorlar. Aynen öyle. Ancak ben o araçta, çünkü ekran biraz daha geride, burada ön konsol daha uzun olduğu için insan orada aramıyor. Ancak ben araçta aramadım açıkçası konuşmak gerekirse. Dokunmatik olması da olur araçta. Ancak bu aracın ön panelinde zaten iPad-vari ekran sizi karşıladığı için ve zaten vurgunu buradan yaptığı için bu ekran dokunmatik olmaması düşünülemezdi. Haksızlık orada. Bence bu konuda o çalışma. Volvo kesinlikle bu konuda başarılı bir çalışma yaptı, bir gerçek. Ben bir de şu malzemeyi çok beğendim. Bu gerçek akça ağacı. Herhangi bir kaplama falan değil. Ve oldukça şık duruyor otomobili. Öyle bir plastik sesi der mi ki? Bu zaten Aynen. malzeme kalitesiyle alakalı. Gerçekten ahşap. İleride herhangi bir trim sesi yapacağına ben asla inanmıyorum. Buralar gördüğünüz gibi deri. Hani burada yumuşak plastik diyemiyorum çünkü plastik çok fazla yok. Sadece bir yerde vardı. Mert dikkatini çekmişti. Aynen. Tam şu B sütununda Altta hemen. ön koltuğun arkasında bir ufak yerde plastik gerçekten sert kullanılmış ama o da artık yani değmiyorsunuz. Yani biz özel arayışlarla aradık bulduk. Kesinlikle. Kimin umurundaki? Normalde kullandığınız bir nokta değil. Onun için gerçekten kabin oldukça güzel malzemelerle döşenmiş. Abi bu arada belirtmeden olmaz. Fazla zamanımız olmadığı için arka koltuğu gösteremedik. Ancak biz gelmiş olduğumuz Trabzon havalimanındaki yol deneyim yapma şansında bulunduk. Aynen. Yani fersah yetiyor. Hani böyle bir araçta, böyle premium lüks eden bir araçta arka koltuğu konuşmak çok doğru değil. Hani böyle bir araçta kalkıp da diz mesafesinin olmayacağı veya baş mesafesinin yeterli olmayacağı düşünülemez. Bence zaten onu irdelemek bile bence bu araba bir haksızlık olur kesinlikle diye Ama sadece şunu söyleyebiliriz. Arkası 3 kişiden ziyade 2 kişi için daha uygun. Özellikle bu araç bu da 4 tekerlekten çekişli versiyon. Ortada büyük bir gerçekten şaft tüneli var. Şaft tüneli. Her ne kadar genişlik yeterli olsa da arka koltukta o ayaklarınızı kısıtlayan şaft tüneli dolayısıyla 3. kişi hiç rahat edemeyecektir. O yüzden en güzeli 2 kişi arkada, 2 kişi önde, 4 kişi burada uzun yolculuk yapmak. Ama Mert, ben şunu söyleyeyim. Eğer benim bu arabaya tekrar binme şansım olsaydı ve ben 5. kişi olsaydım hiç gocunmazdım ve ortaya oturdum. Çok rahat. Yani onu da dedim, gerçekten çok rahat. Ama tabii konforu arıyorsanız, konforu sonuna kadar arıyorsanız evet, çok konforlu olduğu söylenmez 3. kişi için. Ama ben bundan hayatta gocunmazdım.
dem vurmazdım ve 3. koltuğa otururdum diye düşünüyorum Mert. Dilerseniz araçla ilgili incelememizi burada sonlandıralım. Right time akselasyonlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.